Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım içli köfte tarifiyle geldim. 1 kilo kıymadan kaç adet içli köfte çıkar? Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime hamurunu hazırlayarak başlıyorum. İçini bir gece öncesinden hazırladım. İlerleyen dakikalarda malzeme miktarını sizlerle paylaşacağım. 4 bardak çiğ köftelik bulgur, 1 bardak kitel bulgur, 1 bardak irmik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 2,5 bardak kadar ılık su ekliyorum. 3 bardak kadar da kullanabilirsiniz. Yoğurma esnasında daha az su kullanmanız gerekiyor. Eğer acemiyseniz 2,5 bardaktan fazla su kullanmayın. İyice karıştırıyorum. Bulgurların ıslandığından emin olun. Daha sonra bulguru elimle toparlıyorum. Ortada üzerine baskı uyguluyorum ki bulgurlar çok fazla şişmesin. Suyun ılık olmasına dikkat edin. Su çok sıcak olursa ister istemez bulguru hemen şişiriyor. Daha sonra yoğururken zorlayabiliyor. Bulguru toparladım. Üzerine biraz baskı yaptıktan sonra kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa yarım saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. İster istemez bu aşamada sertleşiyor. Elimle yavaş yavaş bulguru açıyorum. Bulguru tamamen açtıktan sonra ortasına 1 yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Biber ve domates karışık kullandım. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı unum var. İlerleyen dakikalarda onu da kullanacağım. Yumurtayı ve salçayı bulgura güzelce yediriyorum. Salçayı ve yumurtayı yedirdikten sonra dikkatli bir şekilde suyunu ekliyorum. Yaklaşık yarım bardak kadar suyu avuçla döktüm. Hamur yavaş yavaş toparlanmaya başladıktan sonra o aşamada sadece elinizi ıslatın. Hamuru çok fazla ıslatırsanız hamuru tekrardan toparlayamazsınız. Ama yavaş yavaş elinizi ıslatarak yoğurursanız daha güzel kıvamını bulabilirsiniz. Bu aşamayı hiç kesmeden yoğuruyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına. Bu arada ben içini 1 kilo kıyma, 1 kilo soğandan hazırladım. 1 kilo kıymayı kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyip kavurmaya devam ettim. Daha sonra 1 kilo soğanımı yemeklik doğrayıp onu da ekledim. Çok fazla minik minik yapmayın soğanları. Soğanı da tamamen kavurduktan sonra baharatlarımı ekliyorum. Tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Bunları da ekledikten sonra 2 dakika kadar daha kavuruyorum. Soğuması için kenara alıyorum. İç harcı tamamen soğuduktan sonra 1 bardak iri çekilmiş ceviz ekledim. İsteğe bağlı olarak dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Ceviz kullanmak istemiyorsanız da kullanmayabilirsiniz. Yavaş yavaş hamuru toparladım. Bir 10 dakika kadar yoğurduktan sonra bu kıvamı alıyor. İçerisinde kitel bulgur olduğu için. 1 bardaktan fazla kullanırsanız kitel yoğun bir bulgur olduğu için ister istemez biraz lastiksi bir kıvam verebiliyor. Ama bu oranda kullandığınız zaman kesinlikle o sorunla karşılaşmazsınız. Kitel bulgurunu sadece haşlamada kullanabilirsiniz. Tek başına yoğun bir bulgur olduğu için.
Ayrıca sadece kitelle yapılan kitel raha içli köfte tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Haşlama tariflerine, ister haşla ister kızart tariflerine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Hamur istediğim kıvama 35 dakika kadar bir sürede geldi. Bilek gücünüze bağlı olarak bu süre uzayabilir veya kısalabilir. İyice yoğurdum. Elimle toparladıktan sonra yuvarlak ve silindir şekline getiriyorum. Yavaş yavaş açıyorum. Ara ara elimi ıslatıyorum. Fazla olan suyu mutlaka avucunuza sürün. Elinize kesinlikle yapışmıyor. Kıvamı tam tuttuysa. Hamur istediğim kıvama geldi. Bir 15-20 dakika kadar dinlendirdikten sonra açma ve hazırlama aşamasına geçiyorum. İsteğe bağlı olarak dilerseniz bu işlemi akşamdan da yapabilirsiniz. Üzerini hava almayacak şekilde dolapta muhafaza edebilirsiniz. Veya dondurucuya kaldırıp daha sonra oda ısısına geldikten sonra bir 5-10 dakika kadar yoğurup yine şekillendirme yapabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Videonun çok fazla uzun olmaması için hem içini hem de kızartma aşamasını göstermedim. Dilerseniz diğer videolarımdan ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Takip eden arkadaşlar bilir, yıllardır yapıp satıyorum. Tariflerimi de sizlerle paylaşıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Meraklısı için, öğrenmek isteyenler için ben içli köfteleri hazırlamaya devam ediyorum. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.